Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli bir pasta hazırlayacağız. Yalancı Napolyon pasta yapacağız. Öncelikle pastacı kremamızı hazırlamakla başlıyoruz. 1 litre sütümüzü süt tenceremize koyuyoruz ve ısınmaya gönderiyoruz. Diğer taraftan da 3 tane yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Şöyle malzemelerimizi iyice bir karıştırıyoruz ve birbirlerine geçmesini sağlıyoruz. Mümkünse şekeri eritmeye çalışın arkadaşlar, için de kıvam alması bizim için çok iyi olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi krem kıvamını aldı. Hemen ardından kuru malzemelerimi ekliyorum. 3 dolu yemek kaşığı mısır nişastası ekledim ve 1 yemek kaşığı da un ekledim. Hemen ardından 1 paket vanilyamı da ekliyorum ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Böyle ilk aşamada koyu kıvamlı olacak arkadaşlar. Hemen ardından bütün malzemeler karışınca ısınan sütümüzü ekleyeceğiz içerisine. Sütümüzü de yavaş yavaş ekliyoruz ki içerisindeki yumurtaları pişirmesin. Çünkü sütümüz biraz sıcak. Hani kaynatmadım ama ısısı da yüksek arkadaşlar. Sürekli karıştırarak sütümüzü ekliyoruz. Ve şöyle güzelce bütün malzemelerimizin karıştığına, içerisinde topaklanma olmadığına emin olduktan sonra karışımımızı tenceremizin içerisine ilave ediyoruz tekrardan. Bütün sütü karıştırmanıza gerek yok başlangıçta. Ocağa alıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Pastacı kremamız pişerken diğer taraftan buzluktan da milföylerimizi çıkarıyoruz ki çözülmeye başlasın. Biz milföylerle uğraşırken pastacı kremamız da yoğunlaşmaya başlamış. Şöyle kıvamını görüyorsunuz, gayet güzel. 1 yemek kaşığı kadar da soğuk tereyağımı ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. İyice karıştırıyoruz ve içerisinde tereyağını eritiyoruz arkadaşlar. Sıcak pastacı kremamızı başka bir kabın içerisine aktarıyoruz. Mümkünse ağzı genişçe bir kap olursa soğuması hızlanacaktır. Soğumaya bırakıyoruz ve üzeri kabuklanmasın diye klasik pastacı kremalarının tamamına yaptığımız gibi üzerini streç filmle kapatıyoruz arkadaşlar. Ve streç film mutlaka kremamıza temas edecek. Aksi takdirde kabuklanmayı engelleyemeyiz. Pastacı kremamızda olan işlemimiz bittiğine göre artık milföy hamurlarımızı küçük küçük kareler halinde kesebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi milföy hamurlarının tamamını bu şekilde küp küp doğruyorum arkadaşlar. Tamamını doğradıktan sonra tepsimin içerisine dizeceğim ve 180 derece fırına göndereceğim. Alt üst iyice kızarıncaya kadar pişireceğim. Bu arada arkadaşlar yapımı oldukça pratik ama tadı da gerçekten çok keyifli bir tatlı oldu. Ben çok beğendim. Hatta şunu düşündüm. Üzerine pudra şekeri değil de böyle bol çikolatayla servis etsem daha da kallavi bir pasta olurmuş. Ama şunu söylemem gerekiyor. Bu haliyle de çok hafif, çok lezzetli ve gerçekten keyifli bir pasta oldu. Milföylerimi şöyle elimle veya bıçak yardımıyla kesiyorum. Hangisi sizin kolayınıza gelirse, ben iki şekilde de yaptım. Hala sıcaklar arkadaşlar. O yüzden bıçakla yapması benim için çok daha kolay oldu. Şöyle katmanlarına güzelce ayırıyoruz ve tamamına bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle size tamamını ayırdıktan sonra göstereyim. Gayet güzel bir şekilde parçaladık. Şöyle bir avuç kadarını ayırıyorum. Onu üzerini süslerken kullanacağım. Diğerinin tamamını da pastacı kremama ekleyeceğim. Bu aşamada en önemli püf noktası pastacı kremamızın iyice soğumuş olması. Soğumamış olursa arkadaşlar içerisine attığımızda milföyler çok yumuşayacak ve hamurlaşacak. Biz hamurlaşsın istemiyoruz. İçerisinde gevrek gevrek, kıtır kıtır kalsın istiyoruz. Bu nedenle de bu işleme mutlaka dikkat edin ve pastacı kremanızı iyice soğutun. Bütün milföyleri tek seferde ekleyeceğim ve karıştıracağım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen bana destek olun ve kanalıma abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Eğer tariflerimi de denerseniz mutlaka bana dönüş yapmanızı istiyorum arkadaşlar. En azından fikirlerinizi ciddi anlamda merak ediyorum. Bunu da belirttikten sonra şöyle güzelce karıştırdığım pastamı kenarlarına yağlı kağıt serdiğim kelepçeli kalıbımla birlikte servis edeceğim kabımın içerisine alıyorum. Ve şöyle üzerini güzelce düzeltiyorum. Servis için hazır pozisyona getiriyorum. Bu aşamada arkadaşlar isterseniz servis esnasında da üzerine kırıp milföyleri dökebilirsiniz. Yumuşamasını hiç istemezseniz. Ama ben zaten soğuttuğum için ve birkaç saat sonra servis edeceğim için tamamını şöyle hazırlayıp buzdolabına koymak istedim. Üzeri için ayırdığım milföyleri de elimle iyice ufaladım ve üzerlerine gezdirdim arkadaşlar. Yağlı kağıdı sarmamın da en önemli nedeni servis esnasında çıkarması kolay olsun diye. Mutlaka size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Üzerine bolca pudra şekeri döktüm.
ve servis için hazırladım. Pastamız servise hazır ve şöyle bir bıçak yardımıyla servis edeceğim sizin için. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip kesiyorum ve sizin için hazırlıyorum. Şöyle ilk dilimi biraz minnak kestiğim için daha iri kallavi bir dilim almaya çalışacağım bakalım arkadaşlar. Bu arada bu tarifi ben çok beğendim. En çok beğendiğim yönü ise birçok pasta tarifi çektiğim için yapımı çok pratik olması ve gerçekten lezzetli olması. Siz de günü kurtaran bir pasta tarifi arıyorsanız mutlaka bunu yapmanızı öneririm. Tekrardan yapacak olan herkese afiyetler olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.